because they didn't want to be friends with her anymore, which is sick. You know, if you don't want to be friends with somebody, leave them alone, but don't murder them. What do you want to say to these two girls? Rot in hell. How's that? Because that's exactly what I want them to do. I want them to go through the pain and agony my daughters went. Bazı cinayetler vardır, bir yabancı değil, bir sapık tarafından değil, en güvendiğin insanlar tarafından işlenir. Skyler Nice, 16 yaşında, neşeli, hayalleri olan sıradan bir genç kızdı. Ama bir gece arkadaşlarıyla arabayla gezmek için evden çıktı ve bir daha asla geri dönmedi. Bu dava kaçırılma ya da anlık bir öfke patlaması değildi. Bu bir plan, bir ihanet ve en korkuncu önceden defalarca konuşulmuş bir cinayetti. Bu video sadece Skyler Nice'in değil, güvenin nasıl ölümcül bir silaha dönüşebileceğinin hikayesi. Skyler Nice, 6 Temmuz 2012'de West Virginia, Star City'deki evinden kayboldu. Peki Skyler nereye gitmişti? Bu derin sessizliğin cevabı neydi? Hazırsanız başlayalım. Skyler Nice, 10 Şubat 1996'da Mary ve Dale Nice'in çocukları olarak dünyaya geldi. Genellikle zeki, merhametli, inatçı ve neşeli olarak tanımlanıyordu. Skyler tek çocuktu. West Virginia'da büyüdü ve ilkokula orada gitti. Skyler 2. sınıftayken Sheila Eddie ile tanıştı. Sheila ondan 5 ay daha büyüktü ve o da tek çocuktu. İki kız hemen arkadaş oldular. 2010 yılında birlikte liseye başladılar. Liseye geçtiklerinde Rachel Sophie ile tanıştılar. Rachel, Skyler ve Sheila gibi oyuncu ve şarkıcı olmayı hedefliyordu. O da diğerleri gibi tek çocuktu. Üçü birlikte takılmaya başladılar ve ufak tefek sorunlar yaşamaya başladılar. Bunlar her gencin yaşadığı alkol içmek, ot içmek, okula asmak, sokağa çıkma yasağını delmek gibi şeylerdi. Skyler'ın ve Rachel'ın ailesiyle arkadaş çevresi, Sheila'nın ikisi üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyordu. Skyler'ın bazı arkadaşları Sheila yanlarındayken onunla görüşmekten özellikle kaçınıyor, Sheila'yı kötü niyetli, baskıcı ve kontrolcü biri olarak tanımlıyorlardı. Benzer yorumlar Rachel'ın çevresinden de geliyordu. Rachel'ın arkadaşları Sheila'nın hayatına girmesinden sonra kişiliğinin ve davranışlarının belirgin şekilde değiştiğini, bu değişimin sorumlusunun da büyük ölçüde Sheila olduğunu dile getiriyorlardı. Buna rağmen Skyler, hayranlık duyduğu arkadaşı Sheila ile ilişkisini bitirmeye hiç niyetli değildi. Onun için Sheila sadece bir arkadaş değil, aynı zamanda örnek aldığı bir figürdü. Rachel'ın Sheila ile vakit geçirme nedenleri ise çok daha belirsizdi. Daha varlıklı bir aileden geliyordu ve Sheila'dan daha popülerdi. Havalı olmak için ona ihtiyacı yoktu. Bu yüzden dışarıdan bakıldığında yaşananlar basit bir lise dramasından ibaret gibi görünüyordu. Ancak bazılarına göre Rachel, Sheila ile birlikteyken benzer dini geçmişe sahip arkadaş çevresinde yapamayacağı şeyleri yapabilmenin özgürlüğünü seviyordu. Sheila'nın yanındayken kuralları çiğneyebiliyor ve sınırların dışına çıkabiliyordu. Her ne kadar Sheila çoğu zaman kötü ya da şeytani bir figür olarak anlatılsa da işin dinamikleri Rachel sahneye girdiğinde değişmeye başladı. Bir süre her şey yolundaymış gibi görünüyordu ta ki 2. sınıf yıllarına kadar. 2011 yazının sonlarına doğru düzenlenen bir pijama partisinde Skyler, Sheila ve Rachel'ın sarhoş haldeyken birlikte cinsel yakınlaşma yaşadıklarına tanık olmak zorunda kaldı. Bu durum Skyler'ı derinden rahatsız etti. Gece Skyler ile Sheila arasında çıkan bir tartışmayla sona erdi. Bu olaydan sonra Skyler ile Sheila arasındaki bağlarda ciddi ilk çatlaklar oluşmaya başladı. Aynı dönemde Sheila ile Rachel ise birbirlerine her geçen gün daha da yakınlaştı. Zamanla Skyler'ı dışlamaya başladılar. Sık sık Sheila ve Rachel'ın aynı şekilde giyindiği, Skyler'ın ise grubun dışında kaldığı fark ediliyordu. Sheila ve Rachel romantik ilişkileri olan, kendilerince daha olgun bir hayat yaşayan iki gençti. Skyler'ı ise olgunlaşmamış, peşlerinden sürüklenen biri gibi görüyorlardı.
Ancak gözden kaçırdıkları bir şey vardı. Skyler, Sheila ve Rachel hakkında başkalarının bilmediği pek çok şeyi biliyordu. Paylaşılan sırlar, gizlenen detaylar vardı ve bu bilgiler er ya da geç bir sorun haline gelecekti. Skyler bunu Twitter'da birkaç kez ima eden tweetler attı. Bir keresinde şöyle yazdı: "Okuldaki herkes hakkında bildiğim onlarca pisliği anlatırdım ki bu çok fazla olurdu." Baştan söylemek isterim ki bu hikayede Twitter sık sık karşımıza çıkacak. Skyler ve Sheila arasındaki tartışmaların büyük bölümü sosyal medya üzerinden yaşanıyor, atılan tweetler giderek daha sert ve daha açık hale geliyordu. Asıl kırılma noktası ise 2012 yılının Haziran ayı başında geldi. Skyler ve Sheila Myrtle Beach'te bir haftalık tatile çıktılar. Ancak bu gezi beklenenin aksine neredeyse baştan sona kavga ederek geçti. Eve döndüklerinde yaşananlar ise her şeyi değiştirdi. Sheila, Rachel'a tek bir cümle söyledi: "Skyler artık ölmeli." Bu noktadan sonra yaşananlar artık bir gençlik kavgası ya da lise dramı olmaktan çıkmıştı. Sheila'nın cinayet çağrısı durup dururken ortaya çıkmamıştı. Ekim 2011'de diğer öğrenciler ve hatta bir öğretmen kızların bir cesedin en iyi nasıl yok edebileceği üzerine konuştuklarını duymuştu. Gerçek şu ki bu konuşmadan sadece birkaç hafta önce yaşadıkları yere yakın bir bölgede bir ceset bulunmuştu. Bu nedenle o dönemde bu sohbet ilk başta son derece garip karşılanmıştı. Ancak onları duyan bir kız öğrenciye göre konuşmanın odağında özellikle Skyler vardı. Bu kız Skyler'e gidip "Az önce iki en yakın arkadaşının senin cesedini nasıl yok edeceklerini konuştuğunu duydum" dediğinde Skyler bunu bir şaka ya da oyun gibi algıladı ve ciddiye almadı. Yine de içi tam olarak rahat etmeyince kızlarla yüzleşti. Ancak Sheila ve Rachel bunun hiçbir anlamı olmayan bir konuşma olduğunu söyleyerek konuyu kapattılar. Ancak bu 2012 baharında ortaya çıkan tek uyarı işareti değildi. Skyler'ın bildiği sırlar nedeniyle kendilerini şantajla tehdit edebileceğinden endişe eden Rachel, iddiaya göre başka bir öğrenciye "ölse umrumda olmaz" dedi. Bu sözler tekil bir an değildi. Rachel bir fen dersinde yarı şaka, yarı ciddi bir tavırla "onu öldürmeliyiz" diye patavatsızca konuştu. Bu cümle sınıfta yankılanırken Sheila'nın verdiği tepki sessizdi ama anlamlıydı. Başını sallayarak onayladı. Şaka gibi başlayan bu ifadeler artık tekrar eden bir dile dönüşüyordu ve bazı cümleler vardır, ne kadar hafif söylenirse söylensin bir kez kuruldu mu geri alınamaz. Buna rağmen grup birlikte vakit geçirmeye devam etti. Skyler, Sheila ile olan arkadaşlığının eskisi gibi olmadığının farkındaydı ama yine de onu hala en iyi arkadaşı olarak görüyordu. Başına neler geleceğine dair ise en ufak bir fikri yoktu. Bu Skyler'ın attığı son tweetti. 5 Temmuz 2012 Perşembe günü Skyler akşam saatlerinde Wendy's'teki vardiyasını bitirdi ve yaklaşık 22 sularında eve döndü. Eve girer girmez anne ve babasına iyi geceler diyerek sarıldı, ardından odasına çıktı. Gece yarısına doğru telefonuna bir mesaj geldi. Arayanlar Sheila ve Rachel'dı. Onu arabayla kısa bir gezintiye çıkarmaya davet ediyorlardı. Skyler gezintiyi kabul etti. Sheila arabasını Skyler'ın apartmanının yanına park etti. Skyler artık onun için bir rutine dönüşen şekilde odasının penceresinin altına küçük bir bank koydu ve sessizce dışarı çıktı. Kimseyi uyandırmadan aşağıya indi. Ardından diğer iki kızın beklediği arabaya bindi. Ancak Skyler'ın bilmediği bir şey vardı. Sheila'nın arabasının bagajında bir kürek, yedek kıyafetler, havlular ve çamaşır suyu bulunuyordu. Bu öylesine bir gece gezmesi değildi. Her şey çoktan hazırlanmıştı. Üç kız daha sonra Morse Run Road'a doğru sürdü. Tek şeritli, ıssız bir arka yoldan ilerlediler. Sheila yol üzerinde yaklaşık 1,5 kilometre ileride arabayı durdurdu ve üçü de araçtan indi. Bir süre ayakta durup sohbet ettiler. Her şey sıradan bir gece gezmesi gibi görünüyordu. Skyler çakmağını almak için arabaya doğru yürümeye başladığı anda diğer iki kız 3'e kadar saydı. Bu daha önceden aralarında kararlaştırılmış bir işaretti ve o anda kapşonlarının altında gizledikleri bıçakları çıkararak Skyler'ı bıçaklamaya başladılar. Ne bir uyarı vardı ne bir kaçış şansı. Sadece sayılar ve ardından gelen sessizlik.
Skyler kaçmaya çalıştı ancak Rachel tarafından yakalanarak yere yatırıldı. Mücadele sırasında Skyler bıçağı ele geçirmeyi başardı ve Rachel'ın bileğinin üst kısmında bir kesik açtı. Buna rağmen iki kız onu bastırdılar ve defalarca bıçakladılar. Ardından geri çekilip Skyler'ın can verişini izlediler. Son anlarında yaşadığı dehşet ve çaresizlik içinde Skyler'ın ağzından çıkan tek kelime vardı. Neden diye sordu. Bu soru yalnızca o geceye değil, bu davanın tamamına asılı kaldı ve hiçbir zaman gerçekten cevaplanamadı. Sheila ve Rachel Skyler'ı gömmeyi planlamıştı ancak toprağın küreklerle kazılamayacak kadar taşlı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine cesedi yakındaki büyük bir ağacın yanına sürüklediler. Üzerini taşlar ve dallarla örterek gizlemeye çalıştılar. Ardından bir dereye gidip üzerlerindeki kanı temizlediler. Kanlı kıyafetlerini ve kullandıkları bıçakları attılar. Ancak Skyler'ın kapalı durumdaki cep telefonunu cesedinin hemen yanına bıraktılar. Tüm bu yaşananlar saatler sürdü ve kızlar şafak sökmeden önce hiçbir şey olmamış gibi evlerine döndüler. Get or get shot? Get shot. Shot. Wait, depends on where. Would you rather in the head? Shot. There would be no suffering at all. Eaten by ants or suffocated? Suffocated. Drowning or suffocating? Suffocating. It's almost the same thing. I know, but it's not. Right Because in if their head. you were on a pillow. Ertesi sabah Skyler'ın ailesi her zamanki gibi erken saatlerde işlerine gittiler. Skyler'ın hala yatakta uyuduğunu varsaydılar. Bu yüzden hiçbir şey olağan dışı görünmüyordu. Öğle saatlerine doğru babası Dave, Skyler'ın Wendy's'teki vardiyası için arabayı ödünç alabilmesi amacıyla eve döndü. Ancak eve girdiğinde Skyler evde değildi. Odasının kapısı içeriden kilitliydi. Dave kısa bir süre sonra dışarıda pencerenin altında duran küçük bankı ve açık pencereyi fark etti. O anda gerçeği anladı. Skyler bir önceki gece bir noktada gizlice evden çıkmıştı. Ve o an sıradan bir gün gibi başlayan sabah geri dönüşü olmayan bir endişeye dönüştü. Dave hemen Sheila'yı arayarak Skyler'la temasta bulunup bulunmadığını sordu. Sheila gece yarısı Skyler'la telefonda konuştuğunu kabul etti ancak onu görmediğini söyledi. Kısa süre sonra Skyler'ın annesi Mary eve geldi. Ardından Wendy's'ten bir müdür arayarak Skyler'ın işe gelmediğini ve kendisine ulaşılamadığını bildirdi. Endişe artık inkar edilemeyecek bir hal almıştı. Bunun üzerine Nice ailesi polisi aradı. Sheila bu kez eve geldiğinde hikayesini değiştirdi. Önceki ifadesinin aksine Skyler'la bir önceki gece gerçekten arabayla gezmeye çıktıklarını kabul etti. Anlattığına göre Skyler'ı saat 23 civarında almışlardı ve bir saatten kısa bir süre sonra gece yarısından önce onu sokağın başında evine bırakmışlardı. Ancak bu anlatımda da bir şeyler yerine oturmuyordu ve Skyler'ı gören son kişiler olarak artık tüm gözler Sheila ve Rachel'ın üzerindeydi. Skyler'ın annesi Mary bir şeylerin ciddi şekilde yanlış olduğunu hissediyordu ve Facebook'ta paylaşım yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra Sheila ve annesi Tara Skyler'ı aramaya yardım etmek istediklerini söyleyerek Nice ailesinin evine geldiler. Birlikte çevredeki evlerin kapılarını çaldılar. Ancak Skyler'dan hiçbir iz yoktu. Daha sonra güvenlik kamerası bulunan bir eve gittiler ve kamera görüntülerini izlediler. O an kimse Skyler'ın bindiği arabanın aslında Sheila'ya ait olduğunu fark etmedi. Çünkü o noktada Sheila'nın anlattıklarından henüz kimse şüphelenmiyordu. Bu yüzden görüntüler geri sarılmadı. Sheila'nın gerçekten saat 23 civarında Skyler'ı alıp almadığı ya da onu eve bırakıp bırakmadığı kontrol edilmedi. Herkes sadece tek bir şeyi gördü. Skyler yabancı sandıkları bir arabaya biniyordu. Ama o araba yabancı değildi. O araba Sheila'nın arabasıydı. Nedense kimse bu aracı Sheila'nın arabası olarak tanımadı. Hatta yanlışlıkla bir SUV olarak tanımlandı. Oysa araç SUV bile değildi. Bu detay başlı başına tuhaftı ve oraya gelen polis memuru bu görüntüleri izlediğinde hiçbir şey fark etmedi. Görüntüler olması gerektiği gibi durdurulmadı, geri sarılmadı, sorgulanmadı. O araba o an için sadece kimliği belirsiz bir araçtı. Oysa cevaplar herkesin gözünün önünde duruyordu. Ama kimse doğru soruyu sormamıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polis memuru şu yorumu yaptı. Muhtemelen kendi isteğiyle bir adamla kaçtı. Birkaç güne geri döner, merak etmeyin dedi.
Bu bir aileye verilebilecek muhtemelen en kötü tavsiyeydi. Gerçekten akla gelebilecek en kötüsü. Skyler kaybolduktan sonra Sheila gözle görülür biçimde mağdur rolüne büründü. Endişeli, üzgün, yardım etmeye hazır bir arkadaş görüntüsü çiziyordu. Bu sırada yerel polis departmanında Skyler'ın kaybolmasıyla görevlendirilen dedektif, bölgede haftalar önce başka bir kişinin daha kaybolmuş olması nedeniyle iki olay arasında bir bağlantı olabileceğini düşündü. Bu ihtimal üzerine soruşturma bir FBI ajanının da dahil edilmesiyle genişletildi. Ne var ki zaman geçiyordu ve Skyler için geçen her saat geri dönme ihtimalini biraz daha azaltıyordu. Sheila cinayetten 3 gün sonra 9 Temmuz'da sorguya alındı. İfadesinde daha önce anlattığı hikayeyi aynen tekrarladı. Skyler'ı saat 23 civarında aldığını ve 1 saatten kısa süre sonra evine bıraktığını söyledi. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Sheila kayıp arkadaşının akıbetinden çok soruşturmanın kendisiyle ilgileniyor gibiydi. Sorgu sırasında polis dedektifi Sheila'nın gümüş renkli bir arabası olduğunu fark etti. Bu bilgi güvenlik kamerası görüntülerindeki araçla örtüşüyordu. Ertesi gün dedektif bu kez Rachel'ı aradı. Rachel, Skyler'ın kayboluşuyla ilgili hiçbir şey bilmiyormuş gibi davrandı. Anlattığına göre 7 Temmuz'da bir kilise kampına gitmişti. 6 Temmuz sabahını ise annesi ve annesinin bir arkadaşıyla birlikte teknede geçirmişti. Ancak bu anlatımda da rahatsız edici bir ayrıntı vardı. Hem annesi hem de annesinin arkadaşı Rachel'ın bileğinde kesikler fark etmişti ve artık bu tesadüf olarak geçiştirilebilecek bir detay değildi. Rachel'ın kamptan döndükten sonra yüz yüze bir görüşmeye gelmesi kararlaştırıldı. Ancak o görüşme hiçbir zaman gerçekleşmedi. Rachel ortaya çıkmadı. Dedektif Rachel'la daha sonra yüz yüze konuşma fırsatı bulduğunda ise dikkat çekici bir tabloyla karşılaştı. Rachel, Sheila'nın anlattığı hikayeyi kelimesi kelimesine tekrar ediyordu. Skyler'ı gece yarısından önce eve bıraktıklarını söylüyordu. İki kişi ayrı ayrı sorgulanmıştı ama anlatılan hikayeler kusursuz biçimde aynıydı. Dedektife göre bu durum tesadüf olamayacak kadar düzenliydi. Anlatım sanki önceden konuşulmuş, ezberlenmiş ve prova edilmiş gibiydi ve bu noktada soru artık şuydu: bu iki kız gerçekten aynı şeyi mi yaşamıştı yoksa aynı yalanı mı anlatıyordu? Yine de yetkililerin elinde ilerleyebilecekleri somut bir şey yoktu. Skyler en son kendi isteğiyle bir arabaya binerken görülmüştü. Bu nedenle Amber Alert verilemiyordu. Amber Alert, kaybolan çocukların acil bulunması için kullanılan bir acil uyarı sistemidir. Bir çocuk kaçırıldıysa ya da hayati tehlike altındaysa yetkililer bunu acil uyarı sistemi olarak kullanır, telefonlara bildirim gider, TV ve radyolarda yayınlanır, ayrıca yol tabelalarında bile görülebilir. Amber Alert yalnızca kaçırılma vakaları için devreye giriyordu ve Skyler'ın durumu kağıt üzerinde gönüllü bir kayıp gibi görünüyordu. Ancak bu durum Skyler'ın ailesi ve arkadaşları için son derece anlamsızdı. Skyler kimseye haber vermeden ortadan kaybolabilecek biri değildi. Üstelik kontak lenslerini ve telefon şarj aletini odasında bırakmıştı. We're going to start with her father, Dave Neese. Thank you, sir, for being here. Our hearts go out to you. We know these past 2 months must have been horrific. Tell us about what your daughter did right before she disappeared. How did she get out of your home, and what did she do, according to you, with her friends? Well, she came home from work, like you said, that evening, and she got home and walked in the door. She went over to her mother, hugged and kissed her mother, and she came over to me, kissed me, went to her bedroom, and that's the last we've seen of her. And then I understand that she crawled out of her bedroom window that was spotted on surveillance. That's a ground floor bedroom window. Is that correct, Mr. Neese? That is correct. And then she went out with some friends. Now, I understand there may have been up to 3 girls, and they brought her back. What did those girls say about what they were doing, who they might have been hanging out with, and what your daughter's mood was? The only thing they told us was that they just went riding around their local town here, and that Skyler was in a pretty good mood, they said, and
She insisted be dropped off at the end of the road, and they dropped her off at the end of the road. And that's the last anybody's seen of her. Sir, I know this is difficult. We have put your daughter's face up. This is so crucial because anybody who has any information, we're urging them to call if you've seen this young lady anywhere. By the way, there have been 172 sightings, and law enforcement told us just a couple of minutes ago that none of them have panned out thus far. So we understand your panic and your heartache. There are cryptic tweets on Skylar's Twitter page before she disappeared that may offer clues as to what happened. In one, she writes, "Stress will be the death of me." She tweeted on July 4th. Now, 16-year-olds can be dramatic at times. It could be the stress over a fight with a friend, a relationship. Dave, do you have any idea why your daughter was stressed out? I was speaking to your wife earlier, and she said that she was kind of upset that all her friends had gone off for the 4th of July holiday and that she was stuck because she had to work and do her job at the fast food joint. That's the only stress I can think she might have been under. She wasn't under any stress at home that we knew of for any reason, and she did put that on her Twitter page, and I still to this day have no clue what she meant by that. I think it was the fact that she had to work over the 4th of July holiday, and that she kind of got stuck at home and all her friends were out camping and doing whatever else. Daha çarpıcı olan ise detaylardı. Odasının penceresinin önündeki küçük bank hala dışarıdaydı. Pencere açıktı. Her şey Skylar'ın geri dönmeyi planladığını gösteriyordu. Ama o dönüş hiçbir zaman gerçekleşmedi. Yaklaşık bir ay sonra okul yılı başladı ve hala Skylar'dan haber yoktu. Bu belirsizlik Skylar'ın annesi Mary Nease'i anlaşılır biçimde öfkelendirmişti. Bunun üzerine eyalet polisini aradı. Kısa süre içinde dosya eyalet polisine devredildi. Sheila ve Rachel'ın telefonları ve diğer elektronik iletişim araçlarına el konulması için arama izinleri çıkarıldı. Eyalet polisi güvenlik kamerası görüntülerini defalarca kare kare inceledi ve sonunda kritik bir detayı fark ettiler. Sheila'nın iddia ettiği gibi Skylar'ın saat 23 civarında alındığına dair tek bir görüntü bile yoktu. Bu küçük bir çelişki değildi. Bu tüm hikayenin çöktüğü andı. Artık soru basitti. Eğer Skylar o saatte arabaya binmediyse ne zaman binmişti? Ve daha önemlisi kimle birlikteydi? Sheila en başından beri kendisini soruşturmanın tam merkezine yerleştirmeye çalışmıştı. Sürekli olarak Nease ailesinin yanında bulunuyor, onların güvenini kazanmaya çalışıyordu. Ağlıyor, Skylar için derin bir üzüntü duyuyormuş gibi davranıyor, perişan, yıkılmış bir arkadaş görüntüsü sergiliyordu. Ancak bu yoğun ilgi ve duygusal gösteriler zamanla bir şeyi düşündürmeye başladı. Sheila gerçekten bir arkadaşını mı arıyordu, yoksa her şeyden haberdar olan biri gibi mi davranıyordu? Neredeyse gittiği her yerde kayıp ilanları dağıtıyordu. Elinden gelen her şeyi yapıyor gibiydi. Sanki en büyük mağdur olmaya önceden hazırlanıyordu. Bu süreçte Nease ailesine sürekli olarak soruşturmanın gidişatı hakkında sorular sormaya başladı. Ancak polis aileyi açıkça uyardı. Soruşturmanın hangi aşamada olduğunu Sheila'yla paylaşmamaları gerekiyordu. Çünkü dedektiflere anlattıklarından daha fazlasını biliyor olabilirdi ve şüphelenmek için nedenleri olduğunu söylediler. Bu uyarıyla birlikte Sheila'nın sergilediği yoğun ilgi ve duygusal tepkiler artık farklı bir anlam kazanmaya başladı. Bazı insanlar gerçeği saklamak için bağırır, bazıları ise en çok ağlayan kişi olur. Bunun ardından Sheila bu kez başkalarını devreye sokarak soruşturma hakkında bilgi almaya çalıştı. Doğrudan sormadığı yerde dolaylı yollar deniyor, her zaman bir adım önde kalmak istiyordu. Bu sırada okulda Sheila ve Rachel hakkında söylentiler dolaşmaya başlamıştı. Evet, söylentiler hızla yayılıyordu. Skylar'ın aşırı dozdan öldüğü, Sheila ve Rachel'ın onu ölüme terk ettiği gibi iddialar fısıltı halinde konuşuluyordu. Bu dönemde Sheila, FBI ve eyalet polisinden bahsederken onları adeta en yakın arkadaşlarım diye tanımlıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey yolundaydı. Herkes birlikte Skylar'ı bulmak için çalışıyordu.
Rachel ise bunun tam tersiydi. Yavaş yavaş çatlamaya başlamıştı. Rachel sadece kaçmak istiyordu. Bir şeyle yüzleşmek istemiyordu. Skyler'ın ailesini ziyaret etmedi. Aramalara katılmadı. Adeta tamamen içine kapanmış, kulaklarını dünyaya kapamıştı. Yetkililer Rachel'daki bu dağılmayı fark ettiler ve değerlendirmeye karar verdiler. Güvenlik kamerası görüntülerinin anlattıklarıyla örtüşmediğini söylediler. Cep telefonu kayıtlarına sahip olduklarını, bu kayıtlarla nerede olduklarını sınırlı da olsa takip edebildiklerini söylediler. Rachel'ın üzerindeki baskı arttı ve bu baskı işe yaradı. Rachel hikayesini değiştirdi. Rachel'ın yeni anlatımına göre üçü birlikte arabayla gezintiye çıkmıştı. Bir noktada Skyler aniden ormana doğru koşmuş, Sheila ve Rachel da onu aramış ama bulamamıştı. Bu Rachel'ın anlattığı yeni hikayeydi. Rachel'ın hikayesini değiştirdiği ortaya çıktıktan sonra Sheila da ifadesini yeniden düzenledi. Yeni anlatımı Rachel'ınkine birebir uyuyordu. Tarih 16 Aralık'tı ve tüm bu çelişkilere rağmen Skyler'a ne olduğu hala bilinmiyordu. Bu belirsizlik içinde Skyler'ın annesi Mary Neese Facebook hesabında uzun ve dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Paylaşımında kolluk kuvvetlerinin ve toplumun Skyler'ı bulmak için attığı adımları ayrıntılı bir şekilde anlattı. Aynı zamanda Sheila ve Rachel'ı örtük bir şekilde yalan söylemekle suçladı. Hatta Skyler'ın öldürülmüş olabileceği ihtimalini ilk kez açıkça dile getirdi. Bu paylaşımın ardından dengeler değişti. Rachel ve Sheila'ya çok sayıda mesaj ve tweet gelmeye başladı. Artık tüm topluluk onlardan şüpheleniyordu. Baskı Rachel için dayanılmaz bir hale geldi. Ailesiyle büyük bir kavga yaşadı, kendini bir odaya kilitledi ve intihara teşebbüs etti. Bunun üzerine psikiyatri servisinde hastaneye kaldırıldı. 3 Ocak'ta polis Rachel'ı yeniden sorguya aldı. Görüşme uzun sürmedi. Sadece birkaç kısa sorunun ardından Rachel cinayeti itiraf etti. Onu bıçakladık dedi. Rachel olan biteni ayrıntılarıyla anlattı. Skyler'ı gece yarısından sonra aldıklarını, onu ıssız bir yola götürdüklerini, bıçaklayarak öldürdüklerini ve cesede gizlediklerini söyledi. Polis nedenini sorduğunda Rachel'ın verebildiği tek açıklama şuydu: artık ondan hoşlanmıyorduk. Rachel polisle birlikte cesedin bulunduğu yere gitmeyi kabul etti. Olay yerine dedektifler, Rachel ve avukatlarıyla birlikte gidildi. Ancak hava koşulları ağırdı. Yoğun kar nedeniyle Rachel cesedi bıraktıkları yeri tam olarak gösteremedi. Gerçeğin ortaya çıkması için karların erimesi beklenmek zorundaydı. Yetkililer artık Skyler'a ne olduğunu biliyordu. Ancak ceset hala karların altındaydı ve Rachel'ın itirafı dışında ellerinde somut bir delil yoktu. Sheila'nın arkadaşıyla iletişime geçmek isteyeceğini öngören yetkililer Rachel'ın odasını elektronik takibe aldı ve ondan Sheila ile bir görüşme ayarlamasını istedi. Amaç Sheila'dan suçlayıcı bir ifade almaktı. Ancak ne yazık ki plan işe yaramadı. Rachel o görüşmede Sheila'dan kendini ele verecek tek bir söz bile koparamadı. Aradan 2 hafta geçti. 16 Ocak'ta dedektifler bu kez K9 birimiyle birlikte olay yerine yeniden döndü. Kar büyük ölçüde erimişti ve sonra beklenmedik bir an yaşandı. Köpeklerden birinin eğiticisi köpeğin üzerinden düşen GPS cihazını almak için eğildiği sırada dalların altında iskelet kalıntıları fark etti. Skyler kaybolduktan 6 ay sonra sonunda bulunmuştu. Sessizce ormanın içinde çalıların arasında bulunmuştu ve artık kaçınılmaz olan tek şey kalmıştı: katillerin hesap vermesi. Sonraki aylarda Rachel resmi olarak hala serbestti. Dedektifler hem ondan hem de özellikle suçu asla kabul etmeyeceğini düşündükleri Sheila'dan delil toplamaya devam ediyordu. Sheila artık yetkililerin peşinde olduğunun farkındaydı. Evi arama izniyle arandı, evdeki tüm bıçaklara ve arabasına el konuldu. Üstelik bu sırada Skyler'ın cesedinin bulunduğunu da biliyordu. 13 Mart'ta cesedin Skyler Neese'e ait olduğu resmen doğrulandı ve bu bilgi kamuoyuyla paylaşıldı. Otopsi raporu Skyler'ın 50 kez bıçaklandığını ortaya koyuyordu. Ölümle ilgili diğer ayrıntılar ise açıklanmadı. Aynı gün Sheila bir tweet attı. Yaklaşık bir ay sonra 1 Mayıs'ta bir tweet daha paylaştı.
Ve bu paylaşımlar sessizlikten çok daha fazla şey söylüyordu. Bazı insanlar gerçeği inkar eder, bazıları ise onu sosyal medyada saklamaya çalışır. 1 Mayıs'ta Rachel yetkililere teslim oldu ve mahkemeye çıkarıldı. Skyler Nice cinayetini kabul etti ve Sheila aleyhine tanıklık etmeyi kabul etti. Bunun karşılığında savcılık 2. derece cinayet suçlamasıyla 20 yıl hapis cezası önermeyi kabul etti. Sheila ise 4 Eylül'de annesiyle birlikte bir restoranda yemek yerken tutuklandı. Kendisine yöneltilen cinayet, adam kaçırma ve komplo suçlamalarının tamamını reddetti. 24 Ocak 2014'teki duruşmada dava daha başlamadan Sheila ağlamaya başladı. Sık sık avukatına tutunuyor, fiziksel olarak da destek almaya çalışıyordu. Mahkeme salonunda sergilediği bu görüntü daha önceki mağdur rolünü hatırlatıyordu. Ancak duruşmanın ilerleyen anlarında her şey değişti. Sheila ifadesini değiştirdi ve 1. derece cinayeti kabul etti. Savcılık bu itiraf karşılığında 15 yıl sonra şartlı tahliye ihtimali bulunan müebbet hapis cezasını kabul etti ve böylece bu dava en başından beri söylediği tek bir şeyi doğrulamış oldu. Bu bir anlık öfke değildi. Bu bir kaza hiç değildi. Bu planlanmış bir ihanetin sonucuydu. Kayıtlara Skyler'ın babası Dave Nice, Sheila'nın her şartlı tahliye duruşmasına katılacağına ve onun asla özgür kalmaması için mücadele edeceğine yemin etti. Kendisine bu kararın bir kapanış hissi verip vermediği sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Hiçbir kapanış yok. Olacağını da sanmıyorum. Küçük kızım öldürüldü. Bu asla kapanamaz." Rachel'ın ceza duruşması 2 Şubat'ta başladı. 2. derece cinayet suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasını kabul etti. 10 yıl sonra şartlı tahliye ihtimali bulunuyordu. Bugüne kadar hala bunu neden yaptıklarını tam olarak bilmiyoruz. Ortada söylenmiş tek bir gerekçe var: artık ondan hoşlanmıyorduk ve belki de bu davayı bu kadar korkunç ve rahatsız edici kılan şey tam olarak buydu. Kıskançlık mıydı? Öfke mi? Kin mi? Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bu basit bir lise dramı değildi. Lise dramasının öldürücü bir versiyonuydu ve ironik şekilde buna benzeyen film ve diziler bugün hala izleniyor. If you guys had the chance today, what would you tell Skyler? Well, first of all, I'd tell her that I loved her, which she knows that anyway, but I'd still have to say it. And I just tell her she have no idea the impact she has. And I'm going to say the world, because it is the world over. I don't know where she got that magnetism from. I don't even know. She has to be working behind the scenes, you know, for this to be this big everywhere. Like I said, this happens. It does happen. People think it doesn't happen it does. It just doesn't get the recognition that she did. And I think that's, you know, I'd have to tell her, good job. She wants the story told. I truly believe that. Or I wouldn't have went this far. The memory I'd want most of anybody to remember of Skyler was... Bu, Skyler Nice'in hikayesiydi. Sessiz, ürkütücü ve insanın içini kemiren bir hikaye. Düşüncelerinizi aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla video için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.